Want me to start with questions, or do you want me to just go and outline the legislation, or? I think, yeah, best start with the outline and then move on to questions. Okay, fine. Şöyle demişti, sorularla mı başlayalım yoksa yasalarla ilgili bir bilgi mi vereyim diye. John dedi isterseniz önce yasalarla ilgili bahsettiğimiz gibi bir bilgi veririz. As you know, in our country we have, our parliament comprises the House of Commons and the House of Lords. Sizlerin de muhtemelen bildiğiniz gibi bizim ülkemizde parlamento, Lordlar Kamerası'ndan ve Avam Kamerası'ndan oluşmaktadır. The House of Commons is comprised of 650 members of parliament elected from their respective constituencies. Ve Avam Kamerası'nda 650 milletvekili bulunmaktadır ve kendi seçime girmiş oldukları bölgelerden seçilmişlerdir. And to be the Prime Minister of a country, you have to be elected and you have to be from the House of Commons. Ve başbakan olabilmeniz için de, başbakan olarak seçime girip seçilmeniz için de Avam Kamerası'ndan olmanız gerekiyor ve seçimle iş başına getirilmeniz gerekiyor. And then you have the House of Lords. The House of Lords is comprised with over 700 members of the House of Lords. Ve Lordlar Kamerası'na gelince de 700'ün üstünde üyesi vardır Lordlar Kamerası'nın. The House of Lords used to be comprised of on a hereditary basis. That is basically where if your father or mother was a lord or a baroness, you would become a lord and a baroness. Ve aslında daha önceleri Lordlar Kamerası'nda bir üyesi olmak şeye bağlıydı. Ne diyor? Miras değil de babadan oğula ya da anneden oğula geçen bir şeydi. Ve sahip biliyoruz. Tamam, neyse anladınız ama babadan oğula veya anneden oğula geçiyordu. Eğer babanız lord ise veya anneniz baroness ise siz de Lordlar Kamerası'na lord veya baroness olarak görev yapabiliyorsunuz. Well, as far as I'm concerned, that's the wrong way to be put in the House of Lords. So what we have now is you are appointed to the House of Lords for your life. You're appointed by political parties. So in reflection to how many members of parliament you have, you then have you can request for a certain number of individuals to go on the House of Lords on that basis. Ve benim fikrimi soracak olursanız şu andaki haliyle yapılması taraftarıyım. Şu anda daha önceki hali yanlıştı. Şu anda Lordlar Kamerası'na ömür boyu olarak tayin ediliyorsunuz. Partiler tarafından bunun tayini yapılmaktadır ve bu tayinde partinin ne kadar milletvekili olduğuna bağlı olarak böyle bir talepte tayin edilme talebi bulunuyor ve daha sonra da Lordlar Kamerası'nın bir üyesi olarak tayin ediliyorsunuz. Also, in the House of Lords, you have a religious component. You have bishops, which represent the Church of England, which is the main faith of the country. Ayrıca Lordlar Kamerası'nda dini görevi yapan kişiler de bulunmaktadır, bishoplar bulunmaktadır. Bunlar da bishoplar da İngiltere'deki adına Church of England dediğimiz ve İngiltere'nin esas dini inancını temsil eden Church of England'ı temsil eden bishoplar bulunmaktadır. And also you have a section called crossbenchers. Crossbenchers do not belong to any political party. They are people who are distinguished in their experts, whether they're surgeons or professors of a certain particular area. You have certain experts who also sit in the House of Lords for their great qualities in certain areas. Ayrıca adına crossbench dedikleri bir bölüm de var Lordlar Kamerası'nda. Bu crossbench'in üyesi olan kişiler hiçbir politik partiye üye değillerdir. Ama bu kişiler şu alanlarda uzman olabilirler. Örneğin profesör olabilirler veya ameliyat yapan kişilere cerrah olabilirler. Bu tür alanlarda, belli alanlarda uzman olabilir bu kişiler. Just a slight technical point. In every country, what you have the separation of powers. You have the executive, you have the legislature, you have the judiciary, and they're all separate. The law lords, the highest court in the land, used to sit in the House of Lords. That is no longer the case. The House of Lords, the highest court in the land, is now being transferred to the Supreme Court. It's now called the Supreme Court because of the whole issue about the separation of powers. So before you had senior lawyers, judges of the country, sitting in the House of Lords, but now that's been changed to the Supreme Court. So you've got the separation between the executive, legislature and the judiciary.
Şimdi her ülkede sizlerin de farkında olacağınız gibi güçler ayrılığı diye bir şey söz konusudur. Yani adalet sisteminde çalışanlarla yönetimde çalışanların güçleri ve yetkileri ayrılmıştır. Daha önce Lordlar Kamerası da burada Lordlar Mahkemesi de burada Lordlar Kamerası'nın içerisinde bulunmaktaydı ve ülkenin en yüksek mahkemesiydi bu. Ancak bu geçtiğimiz yıllarda Lordlar Kamerası'ndan ayrılarak dışarıya parlamento binasının dışarısına çıkarıldı ve adına Supreme Mahkemesi adı verilerek dışarı taşındı. Böylece bunun sebebi de bu güçler ayrılığının yerine getirilmesi ve bunun sağlanması içindi. Bu Lordlar Kamerası'nda en yüksek seviyedeki avukatlar görev alırlardı. Şu anda bu güçler ayrılığının sağlanması için bahsettiğim gibi parlamento binasının dışına Supreme Court olarak çıkarılmıştır. And just moving now to the legislation, how legislation is made in Parliament. What you have, it's you can introduce legislation either in the House of Lords or you can introduce a legislation in the Commons, and it's normally called a bill. That's the title, a bill. What you call it afterwards, you can call it a bill to tackle immigration. You'll give it a name afterwards, but generally, if you want to introduce legislation, you either introduce a bill. It's called a bill either in Parliament, either in the House of Commons or in the House of Lords. Şimdi yasaların nasıl yapıldığına gelince ilk olarak yasa teklifi Lordlar Kamerası'na veya Avam Kamerası'na yasa teklifi verilir ve bu verilen yasa teklifinin adına biz bill diyoruz. Daha sonra bu yasa teklifi yasa teklifinin adı daha sonra veriliyor. Örneğin eğer göçmen işleriyle ilgili bir yasa teklifi sunulmuşsa daha sonraki aşamada bunun adı göçmen yasası olarak veriliyor. Normally a bill that is being put forward being put forward for legislation has to be completed in 1 year. So you have to complete that legislation, that bill, in 1 year, unless there are exceptional circumstances with a specific number of bills. Normally legislation has to be complete within that bill has to be complete within a year. Ve bu bill adını verdiğimiz, Türkçe'de muhtemelen buna taslak yasanın 1 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Eğer olağanüstü herhangi bir problem varsa tabii ki bu 1 yılı geçebilir ama olağanüstü bir problem olmadıkça 1 yıl içerisinde bunun tamamlanması gerekiyor. And what you have with government legislation, a lot of the legislation in Parliament is government legislation. Governments, whichever government it is, want to get it through. That's the main legislation that gets passed. What normally happens is you have the first reading, which is where the minister would say that they want to introduce a bill. After that, it will then be given a date. Then on that date, there'll be a full reading, debate of that bill. So there'll be a full debate on all aspects of that bill. Once you've had a second reading, then what we have in this country, it goes to a committee stage. Committee stage is based off members of parliament from all different sides, based on the number of MPs each party has. So the governing party will always have a majority, which is how democracy works. After the committee stage, which will then look at amendments and detail. Say, for example, this is the legislation in this folder here. At committee stage, they would look at every line by line, word by word, and scrutinise every section of that proposed legislation before it comes back to Parliament to the House of Commons for a third reading. Şimdi yapılan yasalar tabii ki hepsi de hükümetin hazırladığı yasalar bütün bunlar ve taslak aşaması açıldıktan sonra 3 defa bu incelemeye tabi tutulması gerekiyor bu taslak yasaların. Birinci incelemede ilgili bakan der ki biz bir yasa
taslak yasa getirmek istiyoruz ve bununla ilgili bir tarih belirlenir. Bu tarih belirlendikten sonra bu yasayla ilgili, taslak yasayla ilgili baştan sona bir inceleme yapılır ve bununla ilgili tartışmalar yapılır. Bu birinci incelemede. Ondan sonra ikinci inceleme aşaması gelir. Bu ikinci inceleme aşamasında parlamentodaki bütün parti üyelerinden oluşan bir komite vardır. Bu komiteye getirilir ilgili taslak yasa. Tabii ki bu parlamento bütün parti üyelerinin bulunduğu komitedeki en fazla hükümet üyeleri bulunmaktadır. Çünkü hükümetin çoğunluğu olduğu için ve bu ikinci okumada ve tartışmada da bu komite yasayı inceler. Eğer değiştirilmesi gereken, düzeltilmesi gereken yerler varsa bütün bu düzeltmeleri ve incelemeleri yapar. Madde madde bütün bunları inceler taslak yasayı ve bunu tamamladıktan sonra da üçüncü defa yeniden bir gözden geçirilmek üzere parlamentoya taslak yasa geri döner. After the third reading, the legislation or the proposed legislation, it then goes to the House of Lords. So the House of Lords will then look at the draft legislation and consider it and make any amendments, and they can propose amendments they want to make, and after that discussion and those amendments, it goes back to the House of Commons, and the House of Commons can then decide if they accept it or not. Ve üçüncü incelemeden sonra bu taslak yasa Lordlar Kamerası'na gönderilir. Lordlar Kamerası da bu taslak yasayı aynı şekilde madde madde inceler. İnceledikten sonra değiştirilmesi gereken, yeniden düzenlenmesi gereken yerleri var mıdır, maddeleri var mıdır? Var ise bununla ilgili değişiklik önerilerinde bulunur. Bu değişiklik önerileri de yeniden tartışmaya açılıp tartışıldıktan sonra bu yasa Avam Kamerası'na geri gönderilir. Avam Kamerası da bu teklif edilen değişikliklere baktıktan, inceledikten sonra da bunları kabul edip etmediğini beyan eder. Every effort is made to come to a mutual compromise with the House Lords so that we can work a way forward, taking into account their wishes and what they've raised. However, if that is not possible, then Parliament can use the Parliament Act to impose its will, and Parliament, by that I mean House of Commons, will then have the final say. And if they want it, even if the House of Lords do not want it, it will go through. Bu taslak yasanın yasalaştırılması aşamasında tabii ki uzlaşmaya varılması için elden gelen her şey yapılır. Lordlar Kamerası ve Avam Kamerası arasında bütün öneriler gözden geçirilir, göz önünde bulundurulur. Acaba bunların kabul edilmeleri mümkün müdür, mümkün değil midir? Bunlar göz önünde bulundurur. Bu arada tabii ki Lordlar Kamerası kendi parlamentonun ilgili yasasına da bakar. Eğer bu önerilen yasaların önerilen değişikliklerin yapılması mümkün değil veya istenmeyen bir şeyse her ne kadar Lordlar Kamerası karşı çıksa da yasa parlamentodan geçirilir. That is the general way as to how Parliament, in terms of, say, the government, can put forward legislation. As backbench MPs, I'm a backbench member of Parliament. I'm not, being given any position in government. So every MP who is in the backbenches, they can also push forward legislation, and it's called Private Members Bill. And to have a Private Members Bill every year in about May, there is a ballot of MPs. The top 20 MPs who come on ballot have a chance to put forward their bill to Parliament. And the real chance to having a bill, Private Members Bill, succeed is if the government adopts it. So ultimately it's a decision for the government, but you as a backbench member of Parliament have a chance to put forward something that you really believe in
to the Commons to be considered as legislation. Ve bir başka yöntem de parlamentoya yasa teklifinin geçirilmesi için de bizim burada adına backbenchers dediğimiz ama yani parlamentoda çok önemli görevi olmayan milletvekilleri arka sıralarda oturdukları için onlara backbenchers denmiştir. Bu arka sıralarda oturan herhangi bir önemli pozisyonu olmayan milletvekilleri eğer isterlerse çok inandıkları bir şey varsa bununla ilgili olarak bir yasa teklifinde bulunabilirler. Bunu parlamentoya getirebilirler. Ve bu milletvekilleri tarafından getirilen yasa teklifinin adına da biz Private Members Bill diyoruz. Ve bu yasa teklifi getirildikten sonra eğer parlamento kabul edecek olursa bu yasa teklifini oylamaya sunularak bu parlamentodan geçer veya geçmez ve %20'si bu oylamaya, bu milletvekillerin %20'si oylamaya gelir. Tabii ki başarılı bu olup olmaması tamamen hükümetin bu yasa teklifini kabul edip etmemesiyle ilgilidir. Hükümet kabul ederse o zaman yasanın geçme olasılığı şansı yüksek. One further point that you can raise is that we have 10-minute rule bills. 10-minute rule bills is another way for a backbench member of parliament to raise a point for legislation. I've just raised a 10-minute rule bill on drink driving in our country. For example, drink driving it's a very serious offence, and because the number of people who suffer casualties or who die as a result of people causing deaths by drink driving is very serious. It's very, very serious. And that is what I was raising with the Minister in Parliament this morning in the Chamber. And I've asked for legislation to be amended because the maximum sentence you can give somebody for drink driving is 6 months custody, whether it's your first offence, second offence, third offence, fourth offence, fifth offence. And I've said this is nonsense. After your third offence, I'm saying you should be given 2 years custody. So that's something I can do as a backbench member of Parliament through the 10-minute rule bill, is to raise a point of legislation and allow the government to consider if they want to adopt it. So you can do that as a way of bringing forward legislation. Ve bir başka şekli daha var, parlamentoya yasa teklifi veya değişiklik önerisinin getirilmesi için. Bunun adına da İngilizce'de 10 dakikalık 10 minutes rule bill diyoruz. Bu gene aynı şekilde milletvekilleri bu şeyi kullanarak, bu olasılığı kullanarak parlamentoya yasa teklifi getirebilirler. Aslında bugün sabahleyin ben de içkili araç kullanmakla ilgili olarak bir yasa teklifinin getirilmesi ya da yasada değişiklik yapılması teklifinin getirilmesi konusunda bir girişimim oldu. Çünkü içkili araç kullanmak oldukça ciddi bir suçtur ve insanlar içkili araç kullanan kişilerin sebep oldukları kazalar yüzünden yaralanıyorlar veya ölüyorlar. Bu sebepten dolayı ben bunu çok önemsedim ve ilgili bakanla bu konuda yasada bir değişiklik yapılması konusunda bir teklifte bulunmak istediğimi söyledim. Şu andaki mevcut yasaya göre içkili araç kullandığınızda verilen en fazla ceza 6 aylık hapis cezası, ama bu da önce birinci suçu bir kere işlemeniz gerekiyor, ondan sonra ikinci kere, üçüncü kere işlemeniz gerekiyor ki ondan sonra bu cezanın verilmesi gerekiyor. Benim vermiş olduğum teklifte 3 defa böyle içkili araç kullanma suçunu işledikten sonra 2 yıllık hapis cezası verilmesi gerektiği konusunda bir teklifte bulundum. Söylemiş olduğum gibi bu fırsatta kullanılarak, bu yöntem kullanılarak da yeniden de yasa teklifinde bulunulabilir parlamentoda. That's the general overview. Before we move to Europe, Europe is always a different point. We'll go on to that in a minute. Have you got any questions on Parliament? Şimdi İngiltere'de yasaların yapılmasıyla ilgili bu Avrupa konusuna geçmeden önce sormak istediğiniz sorularınız var mı? Bir şey sorabilirim yoksa yasaların yapılmasıyla ilgili değil de parlamentoya seçilme yaşı kaç, onu merak ediyorum. Bir de avam kamerasına Lordlar kamerasından nasıl çıkartılıyor? Yani bunun belli şartları var mı ömür boyu?
Hani hangi suçları işlemesi gerekiyor ya da farklı şartları var mıydı onu öğrenmek istiyorum. Atılma, evet, var evet, atılma. Yanlış Evet. yaparsın. Actually, I've got two questions, but Okay. it's not quite relating to Sure. legislation. What age is to be elected as an MP? 18. 18. The second question is regarding to members of House of Lords. Sure. If any of the lords do anything wrong, is there any way that they might be just Yes. debarred from the House of Lords? We had a problem where we faced a big issue with MPs' expenses scandal, which hit Parliament a few years ago. And a number of members of Parliament, I'll deal with both actually. First, members of Parliament. Members of Parliament had been claiming expenses which they should not have been claiming. They were claiming for mortgage on houses which never existed, and that is a fraud if you're a lawyer, and they were sentenced to prison. So members of Parliament, they had to step down, inquiries were carried out, and they were sentenced to prison. In relation to, and I think that's right, because nobody should be above the law. You know, it's the law's there for everyone. Same thing for the House of Lords. There was a incidents where MPs, Lords were sentenced and convicted for expenses fraud. And my understanding is you have to be given a sentence, custodial sentence of more than 12 months. And as a result of being given 12 months custody, you can then no longer be a member of the House of Lords. So that's the custodial route if you commit a crime. But there's also a standards committee which deals with any irregularity, and they then have a decision, and they can take a decision on whether a member in the Lords should continue to be a member of the Lords. But there has been cases, like I said, I've said before, is where if they haven't been given longer than 12 months, and although they've been convicted in the offence, they're still sitting in the Lords. Because if somebody's convicted for more than 12 months, yes, they'll be automatically barred. Below that, it goes down to a standards committee, which will have to look into the matter. And it can expel members of the Lords, yes, for misconduct or grave misconduct. I don't know the exact criteria because I'm not a member of the Lords. Her ikisinden de bahsedeceğim. Hem Lordlar Kamerası'ndan hem de Avam Kamerası'ndan. Önce Avam Kamerası'yla başlayalım. Geçtiğimiz yıllarda milletvekillerinin harcırahlarıyla ilgili bazı problemler yaşadık. Bazı milletvekilleri aslında hiç meydana gelmeyen bazı masrafları geri talep etmişlerdi. Örneğin hiç var olmayan, satın alınmamış bir evin mortgage'ı gibi. Ve bunun sonucunda da tabii ki hapis cezasına mahkum oldu bu ilgili milletvekili. Hakkında soruşturma yapıldıktan sonra hapis cezası verildi. Lordlar Kamerası'na gelince, eğer ki Lordlar Kamerası'ndan herhangi bir lord herhangi bir suç işleyecek olursa ve 12 ay hapis cezasıyla çarptırılacak olursa o zaman Lordlar Kamerası'ndan atılır. Bununla ilgili konularda da adına Standartlar Komitesi dediğimiz bir komite bu gibi durumlarla ilgilenmektedir. Eğer herhangi bir problem varsa herhangi bir lordla ilgili durumu inceliyorlar. İnceledikten sonra kararlarını veriyorlar. Acaba bu kişinin lord olarak göreve devam etmesi mümkün müdür veya atılmasını gerektiren bir durum var mıdır? Eğer 12 ayın altındaysa ceza, o zaman işte bu komite durumu göz önünde bulundurarak kararını veriyor. Yok 12 ayı geçmiş ise verilen hapis cezası, tabii ki o zaman Lordlar Kamerası üyeliğine son veriliyor. Tabii ki ben Lordlar Kamerası'nın üyesi olmadığım için tam kriterleri bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla söyleyebileceklerim bunlar. Sorry, to answer your question. Sorunuza cevap verebildim mi? Yes. Okay, sure. Benim de bir sorum var. Barristerlığa devam edebiliyor mu? Hem milletvekili olarak ikisini yan yana yürütebiliyor mu? Ocak ayında yürürlüğe girecek dün bahsi geçen barristerların direkt temasıyla ilgili, değişikliklerle ilgili eski bir
tayin edilmeleriyle ilgili. Evet, barrister olarak değişikliklerle ilgili düşünceleri ve algıları nelerdir? Değişimle ilgili. I got two questions. Sure. The first one is, as you mentioned, you are a barrister Yes. yourself, and you are now MP. Yes. Can you still work as a barrister as well? You can do both, but I decide not to. I think when you come as a member of parliament, it's one job, one salary, and your commitment to your constituents. That's for me. It's how it should be. I think some people still decide to continue to practice and be a member of parliament, but that's a matter for them. But I keep my certificate because, as you know, when you're in politics, you never know when you may have to go back. So it's good to keep your certificate and your training, because when you're a lawyer, there are skills, and they are skills for life. So never give them up. You're in parliament, but you're at the behest of your constituents. But hopefully for a very long time. But God willing, you never know. Second question. Oh, you can translate that. Yeah. Sure. Evet, devam edebilirsiniz. Her ikisini yapabilirsiniz. Hem barrister olarak çalışmaya devam edebilirsiniz, hem de milletvekili yapabilirsiniz. Bunu yapanlar da var zaten. Ancak benim kendi fikrim, ben milletvekiliyim. Tek bir iş, tek bir maaş ve tamamen kendimi milletvekilliğine adadım. Söylediğim gibi bazı insanlar her iki işi de yapmaktadırlar. Ancak ben tabii ki barrister olarak bu alandaki sertifikamı hala elimde tutuyorum. Çünkü politika işinde hiç belli olmaz. Ne zaman geri gitmek durumunda kalabilirsiniz. Neyin nasıl olacağı belli olmaz. Ve barrister olarak tabii ki edinmiş olduğum bütün beceriler de ömür boyu bende kalacak becerilerdir. Okay. The second question. Sure. Yesterday we heard that from January onwards there will be changes to the appointment of barristers or access to barristers by public, and Sure. now the public will be able to access to barristers Sure. directly. Yeah. And I'm just wondering what's your views on that? Well, look, the old way of access to barristers was always through solicitors. Solicitors, the person who had an issue or a concern, would go to a solicitor. The solicitor will take instructions. After taking instructions, he would, then send them to chambers, and then the barrister will be allocated to that case. And therefore, you had a process of transparency of where you got instructions being given to a solicitor, and they carried on through that way. And you had a solicitor always there present to ensure everything was done properly. I think in modern times, with how things are going, do I think direct access to barristers by clients, is that a good thing? I think every avenue should be open for clients or individuals to access good legal advice at every level. So I think this is a move in the right direction and in modern times. Evet, daha önceleri barristerlara erişim bir avukatın aracılığıyla sağlanıyordu, solicitorların aracılığıyla sağlanıyordu. Herhangi bir problemi olan kişiler önce bir solicitor'a gidiyorlardı. Solicitor da müvekkillerinden gerekli talimatları aldıktan sonra barristerların bürolarıyla irtibata geçerek bir barrister'ın tayin edilmesini sağlıyorlardı. Ve bu arada tabii ki solicitor olarak görev yapan avukat da davayla ilgili olarak her şeyin yapılmasını sağlıyordu ve sürekli bütün dava süreci boyunca da orada bulunuyordu. Barristerlara doğrudan erişim sağlanması iyi bir şey midir? Tabii ki halka bütün her kanalın açık olması gerektiğini düşünüyorum ve her şey zamanla her şey değişiyor ve ben de insanların hukuki bilgileri rahatlıkla erişim sağlayabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da bu değişimin iyi olduğunu düşünüyorum.
And also, I think if you look at it in every aspect, it's you want to ensure that the individual does not have to spend too much money. So if you're going to a solicitor and you're going to a barrister, you're having to pay twice the amount of money. If you're going directly to the barrister, you're paying probably half the amount of money. So I think it's probably right and proper that individuals could get good advice without having to pay too much money. Tabii ki şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Daha önceki sistemde ya da şu andaki sistemde insanlar hem barrister'a gidiyorlardı hem de solicitor'a gidiyorlardı ve her ikisi için de ayrı ayrı ücret ödemeleri gerekiyordu. Bu da tabii ki halkın ödeyeceği masrafları artırıyordu. Oysa şimdi direkt olarak barrister'a erişim sağlanmasıyla birlikte kişilerin ödeyecekleri masraf da azaltılmış olacak. Okay? Thank you. Pleasure. Any more? Yes. Sure. Ben sormak istiyorum. Teşekkür ederiz açıklamalar için Sayın Milletvekiline. Benim öğrenmek istediğim seçim sistemi hakkında kısa bilgi verirse memnun olurum. Bir de milletvekillerinin seçiminde parti başkanlarının veya parti merkezinin bir etkisi var mı? Son olarak da yılda ortalama kaç yasa çıkıyor parlamentodan? Kraliçenin veto yetkisi var. First of all, I'd like to thank you for the information you've given us. The first question I like to ask, actually it's not a question, but could you give us some information about election system, altogether full question? Sure, election systems. Is that election systems in the sense where how you are selected to be a candidate and running for office? Is that the one? İkisi de. Both. All right. Well, look, if you want to be a member of parliament, it's you have to, in most circumstances, well, in nearly every circumstances, bar one or two independent candidates, you have to belong to a party, and you have to be, in this parliament, there's a cross spectrum. The largest party is the Conservative Party with the largest number of seats, but not overall majority. We need, we have to have a coalition with the Liberal Democrats. Then you have the opposition, Labour. Then you have the Scottish Nationalists. You have the Welsh Nationalists. Then you have the Irish bloc there as well. Then you have one Green MP. Then you have one Independent. So you have a cross section. And if you want to get involved in politics and want to be involved in Parliament, you have to join a party to do that. One. Two. Once you join a party, you have to get involved. In my view, I'll give you my example, at a very local level. You have to deliver leaflets, for candidates. You have to help councillors, the local elected representatives at a lower level. I was elected as a councillor when I was 23 in the area which I represent. I represent my town, Gillingham. I grew up in Gillingham. I went to school in Gillingham. So that's my constituency, it's my hometown. So I was involved campaigning for the Conservative Party locally. Became a councillor. From councillor, we have a cabinet system at local level. I was on the cabinet when I was 27. And then I applied to run for office. And when I applied to run for office, for the nomination for the ticket, you have to get a ticket for the Conservative Party. There was 130 applicants. And the Conservative Party in Gillingham, every constituency has its own Conservative Party or Labour Party. They then decide by having interviews and ballots who their candidate is. Does that make sense? Milletvekili olmak istiyorsanız tabii ki ilk olarak bir politik partiye üye olmanız gerekiyor ve bir partiye katılmanız gerekiyor. Şu anda İngiltere'deki en büyük, en fazla üyesi olan parti muhafazakar parti olmakla birlikte tabii ki çoğunlukta değiller kendileri. Diğer taraftan İşçi Partisi var, Galler'in veya İskoçya'nın milliyetçi partileri var, Yeşiller Partisi var.
söylemiş olduğum gibi ilk yapılacak iş tabii ki bir partiye katılmak gerekiyor. Ondan sonra da tabii ki yaşamış olduğunuz, kendi yaşadığınız yerde bazı çalışmalarınızın olması gerekiyor. Ben 23 yaşında milletvekili olarak seçildim ve Gillingham bölgesinden seçildim ve orada okula gittim. Orası benim yaşamış, büyümüş olduğum yer. Orada politik kampanyalar yaptım ve ikinci aşama tabii ki seçilmek istiyorsanız bunun için bir başvuruda bulunmanız gerekiyor. Başvuruda bulunduktan sonra tabii ki bir de adaylık süreci var. Adaylık süreci içinde bir bilet almanız gerekiyor. Ben başvurduğum zaman 130 kişi aynı şekilde başvuruda bulunmuştu. Başvuruda bulunduktan sonra tabii ki Muhafazakar Parti bu başvuruda bulunan adayların bir incelemesini yapıyor ve incelemeyi yaptıktan sonra da kimin aday olacağına karar veriyor. And the other key thing on that, it's to, after all your campaigning and activity for the party locally or nationally, you have to set a national, we call it in the Conservative Party a PAB, a Parliamentary Assessment Board. Anyone who wants to be a member of Parliament has to set a day's assessments, before panels of members of Parliament and the voluntary party and senior officials to see that they are suitable to be a member of Parliament. And then only once you have been passed by the Parliamentary Assessment Board that you can apply to be a candidate in any constituency. And that is to ensure that there is ability and merit, so people who are doing... Constituency. You can, after that, you can apply in any constituency. Not necessarily in your own. No, you can apply wherever you want. And most MPs who are sitting MPs do not represent their hometowns. Most MPs represent towns they've never been to. Tabii ki söylemiş olduğum gibi hem kendi yerel anlamda hem de ulusal anlamda ülke genelinde kampanyaların yapılması gerekiyor ve parlamento değerlendirme kurulu diye bir kurul var. O kurulun önünde bir değerlendirmeye tabi olmanız gerekiyor ve bu kurulun içerisinde gönüllü olarak görev yapanlar, üst düzey görevliler falan bulunuyor. Bunların önünde bir değerlendirmeye tabi tutulmanız gerekiyor ve bu değerlendirmeyi geçecek olursanız ondan sonra istediğiniz herhangi bir seçim bölgesinden milletvekili adayı olabiliyorsunuz. Ben teyit etmek için her bölgeden olabilir misiniz? İlla da kendi bölgenizden, yaşadığınız bölgeden olmanız gerekmiyor değil mi? Evet dedi, her bölgeden, istediğiniz her bölgeden, yalnız bu değerlendirmeye geçtikten sonra her bölgeden milletvekili adayı olabilirsiniz ve birçok milletvekili de zaten kendi bölgelerini temsil etmemektedirler. Yani kendi doğup büyüdükleri yeri temsil etmemektedirler. Dar bölge sistemi var anladığım kadarıyla. Bilen var mı arkadaşlar? Dar bölge sisteminde yani anlamı bir bölgeden bir milletvekili mi seçiliyor? Is there only one MP elected from one constituency? Yes. Evet. Dar bölge sistemi var. Yeah. Diğer soru. Well, the only other way that you have it is you have the European members of Parliament, which cover a number of different constituencies in the region. But for each constituency, there's only one member of Parliament. Yes. Evet, sadece her seçim bölgesinden bir tane, ancak Avrupa Parlamentosu'na seçilecekler için farklı. Aynen. Onlar farklı bir milletvekili farklı Tamam. seçim bölgelerini temsil edebiliyor. İkinci sorunuza geçeyim. Evet. If that's all, I ask the second question. Sure, yes, go for the second question, yeah. Regarding to election or deciding who is going to be the Member of Parliament. The member of Parliament, or Yeah. who is going to nominee. Yeah. The party leaders or other officers of the party, are they effective? Do they have powers to decide who is No. going to be? No. I think what you have, it's you have the local association. Say, for example, in Gillingham, it's my constituency. If my constituency party, the executive and members, want me, even if the Prime Minister or anybody else did not want me, I would still be the Member of Parliament, because that's the power that the associations have. So the party leaders have
it's a point where if you are considered to be parachuted in by party leadership into seats, the likely chance is you will not get a nomination by the people at the local level. Hayır, sizin kendi bulunduğunuz bölgedeki, ben mesela Gillingham'dım, oradaki partiniz ve o yerel anlamda eğer seçilmiş iseniz o zaman aday adayı, yani milletvekili adayı olabiliyorsunuz. Hatta başbakan istemese bile gene de milletvekili adayı olarak seçilirim. Çünkü eğer başkalarının karar verdiği birisi aday yapılacak olursa seçilmeyecek. Okay, any more? Başka? Ortalama kaç yasa çıkıyor? Bir de veto Sorry, there are more. Okay, that's more. Okay. How many legislations in a year pass through the Parliament? Oh, that's interesting. I have the answer here. Çok ilginç. Burada cevabım var sorunun. Here we are. How many government bills were successful in the last session? 42 government bills introduced in 2010 to 2012 session were passed. So 42 in 2010 to 2012, 42 government bills were successful and passed in that period. Şimdi 2010-2012 döneminde 42 tane hükümetin getirmiş olduğu yasa tasarıları yasalaştı. And if you give the other one, in terms of overall number of bills, 299 bills were introduced in 2010 to 2012 session. Of these, 253 were private members' bills. And that gives you the difference between private members' bills and government bills. Şimdi toplam olarak bakacak olursak 2010-2012 döneminde 299 tane yasa teklifi vardı. Bunlardan 253 tanesi, hatırlarsanız milletvekillerinin arka sıralarda oturan milletvekillerinin verdikleri yasa tekliflerine private members bill demiştik. Onlardan 253 tanesi onların vermiş olduğu yasa teklifleri. And if you want even more detail, I'll give you that as well. How much time was spent on government bills in the House of Commons in the last session? 652 hours out of a total 2,344 sitting hours in 2010 and 2012 was spent on those bills. Biraz daha detay verecek olursam ne kadar zaman harcandığı bu yasa tasarılarıyla ilgili 652 saat harcanıyor ve 2242 saatte tartışılarak geçiriliyor. And of the private members bill, 553, remember, were the number that were introduced. Only 7 were successful. Hatırlarsanız bu private members bill'lerden 553 tane teklif verilmişti. Bunlardan 7 tanesi. 7 tanesi. Başarılı. Yani 42'nin 7'si milletvekili. 7 tane yasa tasarısı başarılı oluyor. Yani kabul ediliyor. Ya anladım, yani 42'nin içinde 7. Değil mi? Toplam 42 tane sansus. 553. Yes, 553. 553. And only 7 were successful. 553 tane sunulan teklifin içerisinden 7 tanesi başarılı. So, main way to pass legislation in Parliament is through the government legislation. Or if government adopts your bill, then there's a greater chance it will be successful in coming into legislation. Parlamentoda yani yasalaşan yasa tekliflerinin büyük çoğunluğu hükümetin yasaları. Çünkü hükümet kabul etmeyecek olursa vermiş olduğunuz teklifin yasalaşması kolay olmayacaktır. Ben bir şey sorayım. Buyurun. Muhalefet partisi veya partileriyle daha ziyade hangi konularda kolay, rahatlıkla uzlaşarak yasa çıkartabiliyorlar? The question I'd like to ask is, in what areas government party and the opposition party may be able to negotiate? Is there any particular areas they may negotiate? We're happy to negotiate on the opposition working with us to do the right thing, but they're not prepared to do the right thing. Is there any particular area that you may be able to negotiate easier than other areas? Well, look, at this point in time, has there been a lot of opposition support to the government? They haven't supported anything we've introduced on the economy
on finance. The biggest issue facing this country, like in any other country, is finance, is jobs. The opposition have not supported us on that. And you would have thought that they would come together to do the right thing by creating more jobs and creating more employment, but they haven't done that. Has there been areas where the opposition have supported us? Yes, if you look on the energy sector, on the Green Bill, on renewable energy, to some extent, when the energy bill went through 2 weeks ago, the opposition supported us, but the opposition in this parliament has not been very cooperative at all. Aslında bu şu andaki bu görev yapan parlamentoda muhalefetin çok da fazla destek vermediğini söylüyor ve genellikle de şu anda bizim esas karşı karşıya olduğumuz problemlerimiz ekonomi ve finans alanında ve istihdam alanında problemlerimiz var. Ne yazık ki bu alanlarda muhalefet partisi bize hiç destek olmadı. Aslında umut edersiniz ki bu alanlarda muhalefet partisi destek versin ki istihdam yaratılsın, iş alanı açılsın ama ne yazık ki öyle olmadı. Ama tabii ki destek verdikleri alanlar oldu. Nedir? Yenilenebilir enerji konusunda bazı destekleri oldu 2 hafta kadar öncesiyle ilgili ama birçok alanda ne yazık ki muhalefet bu dönemde hiç destek vermedi. Türkiye'den çok da farklı olmadığı ortaya çıkıyor. But that reveals that it's not too different than Turkey then. No. Well, well, look, you know, I don't know Turkey that well, but I think in every country you sometimes get opposition, which is opposition for the sake of being opposition, and rather than national interest. Yes, I think if you're experiencing that, we certainly are experiencing it here. But the other point which we looked at is on national interest. You would have thought normally parties agree on national interest, and as you saw with the vote on Syria in Parliament, the opposition agreed to support the government, and then at the last minute withdrew the support, and we lost the motion in Parliament. That was not in the country's national interest, as far as I'm concerned. But here we are. So not only on local policies or national policies, but when it comes to national interest, the opposition have not supported the government. But that's my view. But you speak to an opposition MP, they'll give you a different view. Türkiye ile ilgili tabii ki Türkiye'yi çok fazla bilmiyorum, Türkiye ile ilgili bilmiyorum ama birçok ülkede yani şöyle bir şey olduğunu varsayarsınız. Eğer bütün ülkenin çıkarlarını ilgilendiren konular varsa o zaman muhalefetin bu konuda destek vermesini beklersiniz, öyle değil mi? Oysa ki buradaki bizim muhalefet partisi böyle konularda ulusun çıkarlarını ilgilendiren konularda hiç destek vermedi. Örneğin Suriye konusuna gelince tam son anda destek vermeye karar verdi ama bu da tabii ki yapılan şeyin de kaybolmasına, girişimin kaybolmasına sebep oldu. Dolayısıyla yani söylemiş olduğum gibi muhalefet partisi ne yazık ki hiç destek vermiyor. Vermesi gerektiği gibi. Okay, yes. Are the members of the parliament allowed to change their parties? Yes. When I was growing up, I was a member of the Labour Party. So, because my parents voted Labour, I came from a very modest background. And in this country, it was the case that if you came from a working class background, you voted Labour. And my parents voted Labour. But you know, I chose this party not because I was born into this party. I chose it because of its values and principles. But your question, that was before I came to Parliament. But I think in Parliament, can you change parties? Yes. Yeah, you can. Yes. Sorunuzu tam duyamamıştım ama. Yani milletvekilleri parti değiştirebilirler mi? Aha, evet. How Evet diyor. Ben gençliğim. Okay. Ben aslında gençliğimde İşçi Partisi taraftarıydım. Çünkü ben kendim sıradan bir aileden gelmekteyim ve bu ülkede eğer bir işçi ailesinden geliyorsanız genel olarak İşçi Partisi'nin üyesi olursunuz. Ama ben Muhafazakar Parti'nin değerlerini beğendiğim için partimi değiştirdim ve Muhafazakar Partisi'ne geçtim. Well, I hope you enjoy your visit. I've been told it's time to call it quits. So have a good visit, and I do keep an interest in your country. I regularly meet your ambassador. So
on numerous occasions, and so yeah, it's you know, if there's anything else, drop my office an email. More than happy to answer any queries which I haven't covered on this. All right, have a good visit, and Umarım geziniz iyi geçer. Sizin büyükelçinizle de zaman zaman görüşüyorum. Eğer herhangi bir başka sorunuz olursa da lütfen e-mail ile benimle irtibata geçebilirsiniz. pleasure. Thank you. Great. Thank you.